Merhabalar, Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle tunus tığım var arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz tığ olanı, bu da telli olanı. İstediğiniz boyutlukta battaniyeler veya yelekler, hırkalar yapabilirsiniz bu tür tunus tığlarını kullanarak. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle sıkılama zincirimi çektim. Diğer zincirlerimi oldukça bol çekiyorum ki alt tarafı toparlanma yapmasın. Battaniye yapmak isteyenler 1 metreden fazla zincir çekin. Ondan sonra fazla gelen zincirinizi kesersiniz. Bu kadar zincir benim için yeterli. Hemen ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. 7 katlarından oluşturacağım ilmeklerimi. 3 4 5 6 7. Bu bir tane model için arkadaşlar. 3 tanesini haroşa öreceğiz. 4 tanesini model yapacağız. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir daha çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 3 tane de kenar ilmeği ekliyoruz. 1 2 3. 3 tane de kenar ilmeği ekledik arkadaşlar. Bunlar model için, bu da kenar ilmeğimiz için. 7 artı 3 tane model eklemiş oldum. Şimdi hemen bunları kapatıyoruz. Bildiğimiz gibi 2 2 kapatıyorum her zaman. 2 tanesini kapattım. Tekrar 2 2 kapatıyorum. Bununla bir sonraki ilmeğimizi beraber kapatıyoruz. Hemen modelimizi örmeye başlıyorum. Hemen ipimi ön tarafa alıyorum. İlmeğe batıyorum. Tekrar tığın önüne ipimi getirdim. Buraya bir tane ters örüyorum. Tekrar ipi öne alıyorum. Tekrar ipi öne aldım. Bir tane ters örüyorum. Burada 3 tane ilmeğimiz oldu kenar ilmekle beraber. Şöyle tığın başına ip alıyorum. Yalnızca şöyle gördüğünüz gibi bol bir şekilde bırakıyorum. Bayağı bir bol bıraktık. 4 tane ilmeğin üzerinden geçireceğiz ipimizi. Bu büyüklükte bir bolluk oluşması gerekiyor. Hemen sıradaki ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi ördük. Burada uzun bıraktığım ipim şu. Şöyle gördüğünüz gibi çekiştirdim ve hemen bu ipimi alıyorum. Bu 4 tane ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1 2 3 4 taneden geçirdim. 3 tane buraya şimdi ters örüyorum. 1 2 3 tane tersimizi ördük. Hemen yine şöyle ipimi alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Şu büyüklükte bırakıp buradan da parmağımı tutuyorum ki ipim kayma yapmasın. Yine 1 2 3 4 tane ördüm. Burada hemen
ipimi aldım. Tığın başına aldığım ipi şöyle uzatıyorum. Hemen bunu getirip diğer ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Tekrar ters örüyoruz. 3 tane tersimiz var. 1 ipi öne aldım. 2 tekrar ipi öne aldım. 3 tane ters ördük. Ve tekrar ipi yine tığın başına alıyorum. Şöyle alıyorum ve biraz bol bırakıyorum. Ve buradan 4 tane örüyoruz. 1 2 3 4 tane ördüm. Hemen buradaki ipimi bollaştırıp 4'ünün önünden geçiriyorum. Burada 2 tane ters örüyorum. 1 2 bu son ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Şöyle hemen sıramızı bitirdik. 2 2 yine kapatıyoruz aynı şekilde. Kapatmamız her zaman aynı oluyor. 2 tanesini beraber kapatıyorum. Yine 2 2 kapatıyoruz. Bu şekilde kapatarak hepsini kenara kadar gelelim. Şöyle sıramızı bitirdik. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine sıramız her zaman aynı şekilde olacak. Sıra tekrarı yapıyoruz. İpimi öne aldım. İlk baştaki ilmeğe batarak tamamen ipimi alt tarafa geçirdim. Buraya bir tane ters örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine buraya bir tane daha ters örüyorum. 3 tane ilmeğimiz oldu baştaki ilmekle beraber. Hemen artırmamı atıyorum. Şöyle ipimi koyuyorum. Şöyle de bol bırakıyorum ki üzerinden geçirdiğimizde sorun olmasın. Hemen buraya batıyoruz. 4 tane beraber örüyorum. 1 2 3 4 tane ördük. Hemen buradaki ipimi uzatıyorum ve bu 4 tanenin üzerinden geçiriyorum. Tekrar 3 tane buraya ters örüyoruz. Hemen şöyle öne geçirdim. Bir tane ters ördüm. Hemen ikinci ters modelimi örüyorum. Tekrar yine ters ördük. 3 tane ters ördük. Hemen şöyle artırmamı atıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Buradaki ilmeğimi uzatıyorum. Bu 4 tanenin üzerinden geçiriyorum. 3 tane buradaki terslerimizi örüyoruz. 1 2 3 tane tersimi ördüm ve hemen artırmamı atıyorum ve bol bir şekilde ipimi bıraktım. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Buradaki ipimi uzatıyorum. Hepsinin üzerinden geçiriyorum. Ve son 2 tane tersimiz var. 1 tekrar ipi öne alıyorum. 2 son olanı düz örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Bence bundan çok güzel battaniye olur. Böyle yumuşacık oldu. Dokusu da çok güzel. Ben beyaza çok yakıştırdım. Umarım siz de beğenir, benimle beraber yaparsınız. İki yüzü de aynı. Yani burası hafif farklı ama iki yüzünü de kullanabileceğiniz çok güzel bir battaniye yapabilirsiniz. Astar istemiyor. Gördüğünüz gibi alt tarafı da yuvarlanma hiç yapmıyor. Güzel bir kenar oyası geçerek güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bundan çok güzel yelek de olur, çanta olur makrom iplerini kullanarak. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.